Evet arkadaşlar, şu anda Eşme sahilindeyiz. Şimdi bakıyorum burada kalınabilir mi acaba diye. Burası Sapanca Gölü'nün tam kenarı. Yani Sapanca sahili aslında. Tabii göl pek gözükmüyor. Çok sazlık. Hani güzel karavanların olduğu, böyle güzel bir yer bulabilirsem hani bir gece kalayım diyorum burada. Çok şirin bir yere benziyor ama. Evet, burada manzara muhteşem arkadaşlar. Evet, şöyle bir manzaraya bakalım. Şuraya park edeyim, bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Sakarya Eşme sahilindeyiz. Burası Sapanca Gölü hemen. Bakın. Hemen Sapanca Gölü'nün kenarına park ettik. Burası çok şirin bir yer. Böyle biraz yürüyüş yapalım. Size biraz etrafı göstereyim. Ben sabahtan bir yürüdüm biraz. Çok da keyif aldım. Biraz şimdi size göstereceğim. Böyle çok şirin, sakin. Güzel ağaçlar böyle. Çınar ağaçları. Karaağaç, kökmer. Göl boyunca çok güzel yemyeşil. Böyle sakin bir yer. Şuraya bakın, evler böyle. Bahçeler var. Hemen gölün kenarında. Şöyle parktan gidelim. Bu arada karavanımızın bulunduğu yer muhteşem güzel. Bakın. Manzaramız ayrı güzel. Şimdi şöyle biraz yürüyüş yapacağım. Renkler çok güzel. Sonbahar gelmiş. Böyle yeşilin değişik tonları, sarı, turuncu. Bakar mısınız şu güzelliğe? Her renk var neredeyse yani. Kahverengi, sarı, yeşil, koyu yeşil. Şu nar ağacının bu kadar güzellik kattığını bilmezdim. Yani meyvesi verken ayrı güzel, sonbaharda ayrı güzel. Hakikaten çok güzel. Bakın burada böyle sazlıklar var. Onun için yani direkt yani gölü göremiyorsunuz. Aralara böyle sandal, bot koymak için şeyler açılmış. İskeleler var bir kısmında. Hafta sonları falan kalabalık oluyordur tahminim. Ha, bu arada çeşmeler var. Hani karavancı arkadaşlar için. Bakın yol boyunca böyle çeşmeler var. Çok şık. Kocaeli Belediyesi koymuş bunları muhtemelen. Çok güzel olmuş bunlar. Bakalım suyu akıyor mu?
Suyu akmıyor. Yani kapatılmış. Mevsim bitince kapatmışlar demek ki. Ama çok güzel bir piknik alanı burası. Yani hafta sonu da gelinir. Hafta içi gelinip zaten gezmek için muhteşem güzel. Hani çok kalabalık değil. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tamamıyla natürel, doğal. Yani çok beğendim. Ormanya'ya çok yakın. Burada kalıp Ormanya'ya geçip Ormanya'dan tekrar buraya gelebilirsiniz. O kadar güzel. Evet. Şimdi biraz daha güzelleşti. Biraz önce güneş tam tepedeydi. Yani fotoğraf çekmek için de çok keskin bir ışık vardı. Bakın şimdi çok güzel oldu ışık. Tam çekmek için uygun hale geldi. Güzelliğe bakar mısınız? Karşısı Kartepe. Evet, daha henüz çok soğuk olmadı. Bakalım bu akşam burası kaç olacak merak ediyorum. Dün akşam 7 dereceye kadar indi. Ormanya'da kalırken. Bakın burada bir çeşme daha var. Bu akıyor mu? Buna bakalım bir de. Evet, akıyor. Yani suyunuzu buradan temin edebilirsiniz. Bakın renklere bakın. Evet, bu at kestanesi ağacı. Bakın. Yapraklarını neredeyse dökmüş. Böyle şirin bir yer burası arkadaşlar. Böyle gölün kenarından bir yol gidiyor. Muhteşem güzel bir yürüyüş yolu. Yani buraya gelip kalmayı düşünüyorum. Bazı yerler vardır. Hani çok beğenirsiniz ve sık sık gelirsiniz. Burası da benim için öyle bir yer oldu. Hani yaz kış fark etmez. Burası her mevsim güzel bence. Zaten göl yani yazın göle girmek diye bir olay yok. Bu mevsimde de çok güzel. Evet. Renkler ne kadar muhteşem değil mi? Bakın şu ağacın renklerine bakın. Ya sonbahar hakikaten güzellik veriyor doğaya. Güneş çekilirken en son bir güzellik daha yapıyor. Kış geliyor. Bunlar tabii yazın muhtemelen daha hareketli kafeler var. Belki hafta sonları da çalışıyor bilmiyorum. Yazın nasıl oluyor burası bilmiyorum. Merak da ettim. Bugün benim için iyi bir yürüyüş oldu bu. Bakın şu güzelliğe bakın, renklere bakın. Sokaklara bakın.
Bu ikinci turum. Yani bir 5-6 kilometre yürüyüş yaptım. Bakın çınar ağacı. Bu da çok güzel olmuş. Sararmış yaprakları. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Yürüyüşümüz devam ediyor. Bakın. Arabayla gelinen yolun sonuna kadar geldik. Şimdi buradan bir köprüyle diğer tarafa geçiliyor. Oraya araba gelemiyor bu tarafta. Ama diğer taraftan başka bir yol var. Evet arkadaşlar merhaba. Eşme sahilinde. İyi akşamlar. Bakın. Şimdi şöyle bir manzara oldu. Manzarayı göstereyim. Yavaş yavaş. Çok güzel değil mi? Güneş bulutların arkasındaydı. Şimdi yavaş yavaş çıktı. Şimdi güzel bir kızılık olacak muhtemelen. Dağların arkasından batarken. Ama bu hali de güzel. Görmeye değer. Şöyle güzel ördekler var. Evet, karavanımız burada. Gece buradayız. Çok güzel renkler var. Hafif sis çökmüş. Evet, manzara böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş güneş batıyor. Çok güzel manzaralar yakaladım. Çok keyifliydi. Evet, manzara çok güzel oldu. Sabahtan beri çekiyorum, doyamadım. Acayip güzel bir kızıllık çöktü. Bir karavancı arkadaşımız daha katıldı. Ümit de bizimle beraber. O da arabasını benim arabanın arkasına park etti. O da benim takipçimmiş. Ben de çok memnun oldum onunla tanıştığıma. Şimdi burayı bir göstereyim arkadaşlar. Yani hakikaten böyle anlatmaya nasıl anlatacağım bilemiyorum. Bakın şurada böyle bulutlar var. Aşağı sis çökmüş. Bu Kartepe taraflarında falan aşağı doğru böyle. Muhtemelen şu anda Kuzuyayla'da falan şey vardır. Sis altındadır. Bakın burada tatlı bir kızıllık var. Öyle muhteşem bir görüntü var. Yani yarım saattir 40 dakikadır çekiyorum, doyamadım.
Bu güzelliği göstermeden de olmaz. O yüzden çekiyoruz. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Sakin. Temiz bir hava. Evet, karavanlar da burada. Evet, böyle bir Eşme sahilinden yayın yaptık. Yani burası benim tekrardan geleceğim yerlerden birisi olacak muhtemelen. Bayıldım çünkü. Evet, günaydın arkadaşlar. Sapanca Eşme sahilinden herkese günaydınlar. Bakın şimdi neredeyiz? Şimdi Eşme sahili. Manzara çok güzel, hafif sis çökmüş. Sapanca'da bulutlar öyle bir aşağı inmiş ki muhteşem bir görüntü var. Karavanlar burada. Bugün bana Ümit kardeşim eşlik ediyor. Karavanıyla geldi. Beraber yürüyüş yapacağız sabahtan. İşte fotoğraf çekeceğiz. Bakalım ne manzaralar yakalayacağız. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet, hadi görüşmek üzere şimdilik. Arkadaşlar dün buraya gelmiştik. Tam o sırada bataryamız bitmişti. Şimdi bakın kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Bakın güneş doğdu. Doğa yeni uyanıyor. Hafif bir sis var gölün üzerinde çökmüş. Bakın karşıda çok güzel su tavukları var. Su tavuğu galiba onlar. Evet. Bakın karabataklar yavaş yavaş bu tarafa doğru uçuyorlar. Böyle hoş bir manzara var. Yürüyüşümüze devam edelim. Bakın hafif bir sis var. Şu an doğanın içindeyiz arkadaşlar. Sapanca Gölü'nün kenarında. Çok güzel bir manzara eşliğinde fotoğraf çekiyorum. Video çekiyorum. Ya bunun keyfine doyulmuyor, bilmiyorum. Evet, yürüyüşümüze devam edelim. Biraz da bu taraflara bakalım. Neler var, neler göreceğiz. Onları da size göstereyim. Dün biraz yürüyüş yapmıştım aşağı doğru. Çok güzel bir gül vardı. Bu mevsimde kalmış hala. Yapraklarını dökmüş ama çiçekleri duruyor. Ve onu çekmeyi düşünüyorum. Onu size göstereceğim. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Bakalım. Evet, bahsettiğim güller bunlar arkadaşlar. Bakın çok güzeller. Böyle sabah güneşiyle de çok güzel bir görüntü oluşuyor. Şimdi bunu mini-auto objektifimle çekeceğim. Özelliği 1.4 diyafram. Öyle yakından çok net ama uzağa daha böyle flu gösteriyor. Yani ön planla arka planı ayırıyor birbirinden. Şimdi ondan çekip bakacağız görüntü nasıl olacak hep beraber. Evet. Evet arkadaşlar, yürüyüşümüzü bitirdik. Şimdi
Karavanımızın olduğu yere geldik. Bakın bu arada biraz sis çöktü. Böyle bir manzara oluştu. Bu manzaraya bayıldım. Arka arkaya fotoğrafını çekiyorum. Ekleyeceğim. Güneşli havada görüntü, sisli havada görüntü, güneş batarken görüntü, değişik. Farklı ışık durumlarına göre çektim. Evet, şimdi karavanımıza geldik. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Bakın Eşme sahilindeyiz şu anda. Saat yaklaşık 1.30-2 gibi. Biraz sahilde oturduk, güneşlendik. Çok güzel bir hava var. Böyle pastırma yazı, yazdan kalma güzel bir gün. Akşamları biraz serin oluyor. Dün akşam böyle 5,5-6 derecelere kadar düştü. 5 dereceye kadar falan düştü hava sıcaklığı. Gece yani sabaha karşı. İçerisi de böyle 13 dereceler falan civarındaydı. İdare edebiliyoruz. Yani şu anda işte uyku tulumuyla vesaire üşümeden ve bastonyu çalıştırmadan kalabiliyorum. Biraz da onu test ediyorum ne kadar kalabileceğim diye. Yani uyku tulumun içine girildiği zaman bayağı sıcak oluyor. Bir ihtiyaç duymuyorsunuz bir bastonun çalışması. Ama tabii yani 5 derecede artık havanın böyle serin olduğu bir zaman. Yani artık çok da sıcak diyemeyeceğim. Akşamları serin, ayaz şeklinde geçiyor. Bakın hava çok açık olduğu için geceleri ayaz gibi oluyor. Daha böyle ısı farkları çok arttı. Yani günlük işte gündüz 20 dereceler civarındayken akşamları 5 derecelere kadar düşebiliyor. Şimdi hemen yanımızda karavanını yeni yapan Ümit kardeşimizin karavanı var. Bir ona misafir olalım bakalım. Karavanını nasıl yapmış, neler yapmış bir de onun ağzından dinleyelim. Evet şöyle bir kapıyı çalalım bakalım. Efendim. Buyurun efendim. Merhabalar. Cüneyt Bey buyurun. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun komşum. Şöyle bir karavanını görelim dedik. Buyurun. Evet. Evet, hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Sizi şöyle alalım. Komşum hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bakın arkadaşlar burada yeni yapılmış bir karavan var. Oo, sıcak suyumuz da hazır. Kahve yapıyordum. Hep beraber içeriz. Harika. Şöyle koyayım ben bunu. Seni dinleyeceğiz daha ziyade. Evet ben de buradayım. Evet. Şimdi ne yaptın bakalım anlat bize. Ne zaman başladı bu sevda? Nereden geldi? Bu nasıl böyle bir karavan olayına girdin? Herkesin hayali olan, çocukluk hayali diyelim, gençlik hayali diyelim. Bir gün mutlaka yapacağım denilen bir olay. Çok kısa bir geçmişim olmasına rağmen, yaklaşık bir ay gibi. Ama tarifi imkansız duygular yaşatan insana, çok güzel deneyimler kazandıran ve sizin gibi insanlarla, değerli kişilerle tanışmama vesile olan bu karavan camiasına bir şekilde elimi ayağımı soktuğum için ben çok mutluyum. Dolayısıyla yani kısaca şunu demek istiyorum. İçinde en ufacık bir doğa sevgisi olan, bir gezgin hissi olan insanların imkanlarını zorlayaraktan, bazı şeylerden feragat ederekten muhakkak bu arzularını, isteklerini gerçekleştirmelerini istiyorum. Hayallerini ertelemesin. Ertelemesinler. Ben pişmanım ertelenen yıllar için, yapılan başka planlar için pişmanım. Keşke daha önce başlasaydın. Kesinlikle Cüneyt Bey size katılıyorum. Keşke şu anki ortamı daha önce yakalayabilseydim. Evet. Yani buyurun. Peki nasıl başladı? Nereden geldi böyle aklına? Şöyle tabii ki YouTube izliyor muydun mesela? genelde ben şöyle karavan merakı olan insanlar muhakkak ki YouTube'da sosyal ortamlarda karavanla ilgili olan insanların
takip ederler. Ben de Cüneyt Bey'i karavan tutkusu olaraktan takip ettiğim bir kanaldı. Ve şöyle tesadüf, bakın izleyicilerim, Sayın Cüneyt Bey'in izleyicileri, tesadüf oldu. Ben Ormanya'daydım. Biliyorsunuz Kocaeli Belediyesi'nin yapmış olduğu Ormanya Park denilen çok harika, karavancılar için özellikle çok harika olan bir doğa parkı var. Ben orada Cüneyt Bey'i video çekerken, vlog çekerken gördüm. Ama ben tabii ayrıldım oradan. Başka bir, şu anda bir koydayım. Sapanca'nın çok güzel bir koyuna gelmiştim. Ve tesadüf yürürken Cüneyt Bey'e rastladım. Eşme sahilinde karşılaştık. Aynen, burası Eşme sahili arkadaşlar. Kocaeli ile Sakarya illerinin birleştiği noktada, sınır denilebilecek bir noktada Eşme beldesindeyiz. Altını kapatayım şöyle. Yani YouTuber'ları İzleyerekten bunların arasında Cüneyt Bey de vardı. Dolayısıyla bir ilham verdi bana. Bu izlerken kesinlikle bir aracım yoktu, bir karavanım yoktu. Dolayısıyla ben şu görmüş olduğunuz, içinde bulunduğumuz karavanı minibüs şeklinde aldım. Yani 14+1 koltuklu bir şekilde aldım. Zannediyorum birazdan Cüneyt Bey şöyle bir gösterir size. Kendim imkanlarımla kendim bir profesyonel danışmadan. Çok güzel. O çok güzel bir şey kendi başına yapmak. Yani en azından senin için bir şey oldu bu. Tecrübe Tabii oldu. Cüneyt Bey, yani dizayn falan da biraz farklı olsun istedim. Ama burada senin çok detaylar var. Dün akşam biraz konuştuk. Mesela yani bakın şu şeyler, boyalar böyle ahşap desenli boyalar. Bunu böyle Ümit elleriyle tek tek yapmış yani böyle sonuçta. Bu desenlere yani ahşap deseni şeklini vermek boyayla hakikaten emek gerektiriyor. Bakın böyle tek başına uğraşarak böyle bunu boyamış. Ondan sonra ahşap deseni havası vermiş. Cüneyt Bey, isterseniz orijinalini de göstereyim. Tavan beyaz olan kısmı Bakın, şudur. orijinali böyleydi değil mi böyle? Evet, şu gri olan Şu kısımdı. gri gibiydi. Şu halde. Onu bu hale getirdin. Ahşap havası oldu yani. Yapmak isteyenlere şöyle kısaca tarif edeyim. Piyasada satılan hobi boyaları, değişik markaların hobi boyaları Akrilik vardır. boyalar. Akrilik boyalar. Bunlar Kadens, ondan sonra o tip şeyler Kadens, var. Markalar var. o tarz markalar var. Ve plastiğe, ahşaba direkt alınıp sürülebiliyor. Hiçbir şekilde Evet. daha evvelden astar mastar sürmenize de gerek yok. İlkokuldaki birazcık resim dersinden kalma bir yeteneğiniz var ise herkesin yapabileceğine inandığım bir şey. Bir de benim motor kaputum da var. Cüneyt Bey, motor kaputum da aynı şekilde gördüğünüz gibi. O da ahşaba boyadım. Bir fikir olarak uygulamak isteyenler yapabilirler. Tavsiye ederim. Peki o zaman biraz göster bize bakalım. Tabii. Karavan. Neler var şimdi? Arkada yatak var. Şöyle buyurun, kadarıyla. buyurun Cüneyt Şöyle. Bey. Buraya bir double yatak yaptım ben. Bayağı da geniş bir yatak arkadaşlar. Yani enine kadar bu yatağın mesela şimdi? Şöyle 1.75 uzunluğunda. Evet. Burası da 1.40. O senin tam böyle şey olmuş. Yani tam böyle çift kişilik bir yatak Kişilik oldu. Tam böyle şey değil. Karavan yatağı değil. Senin normal yatak gibi yani. Ev tarzında düzenledim, Evet. düşündüm. Burayı konsul evlerde bulunan, salonlarda bulunan konsul tarzında Ne güzel. düzenledim. İşte aksesuarlarımı koydum. Daha çok yeni olduğum için tabii ki Bak çok güzel. Burada böyle geliştireceğiz. pencereler, yuvarlak pencereler. Bomboz gibi olmuş yani böyle. bu yerler. dolabın altı saklama alanıdır, Hı hı. yatağın altı saklama Saklama alanıdır. Burada Yatağın altına buradan mı ulaşıyorsun yoksa arka şeyden mi ulaşıyorsun? yatak kalkabiliyor. Ha tamam. Yukarıdan Yukarı kalkıp alışabiliyorum. Oturma gruplarının altı saklama grubu. Bunların altı saklama. Ve burada bir masamız var, yemek masamız. Bunun altında elektrik galiba. Elektrik, evet, akü var orada. Ve Arabanın boyu buradan itibaren şöyle 3 metre 4 metre mi oluyor? 4 metre kullanım alanı var. Şoför mahalle hariç. Şoför mahalle hariç. O zaman buradan itibaren 4 metre. Evet. Şuradan itibaren. Buradan itibaren arka cama kadar 4 metre. 4 metre. Evet. Burada bir Bakın mutfağımız bu var. arabayı dışarıdan göstermiştim. Iveco minibüs. Yani minibüs demeyeyim de midibüs galiba değil mi bunların adı Evet, yani? evet, Midibüs Evet. sınıfında bir araç. M14 diye geçiyor bu. M14 motoru ne kadar bunun? 2009 mu demiştin? 3900. 3900. Bakın 3900 motor var araçta. Gayet güçlü bir araç. Çift şeyli arka lastikler, arka dingilde. Arkadan çekişli bir araç. Gayet de güçlü bir araç yani. Bu arada ben kahvelerimizi de yapayım.
Bu tür aracı soğuk bakanlar veya bilmeyenler için söyleyeyim. Cüneyt Bey bahsettiler. Bu çok moda oldu ama değil mi son zamanlarda? Yol tutuşu arkadaki çift tekerden dolayı yol tutuşu mükemmel bir yol tutuşu vardır. Rahatsız da etmiyor. Daha böyle yani zıplatmıyor yani çok fazla. çayı kahvenizi koyduğunuz zaman yani dökülmeden rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Otobüs gibi artık da. Yani Aynen öyle. şehirler arası otobüs gibi yani. Aynen öyle. Hani bizim araçlar biraz daha kısa olduğu için bir de önden çekişli bizim araçlar. Böyle kasislerde, rampalarda falan daha zıplıyor ama bunlar daha böyle daha oturuyor. O anlamda da hakikaten rahat araçlar yani. Bunları son zamanlarda çok yapılmaya başlandı bu araçlar. Yani bir ara hep vardı, klasik Ducato vesaire üzerine gidiyordu, Sprinter üzerine herkes. Ama son zamanlarda çok görüyorum böyle, çok görmeye başladım bu tip araçlarda. Güzel, ben tavsiye ederim. Ben çok memnunum. Evet. Çok memnunum. Yani bana yani karavan adı üstünde ama yürüyen bir ev hissiyatı veriyor. Ama senin zaten planların da artık bundan sonra daha uzun vadeli karavanda kalmak. Tabii ben bir de emekliyim. Tabii ki genelde bu işlere başlayanlar ya boşandıktan sonra. Evet, sabah onun muhabbetini de yaptık. Ben de eski bir boşanmış emekli olarak, işte Ümit de öyle, eski boşanmış emekli. Yani tam bize göre yani bir hayat yani böyle. Her şeyin bir vakti varmış demek ki. Evet. Biz böyle istedik. İstediğimiz oldu. Aynen. Belki de öyle bir hani kısmetimiz ya da kaderimiz öyle çizilmiş yani. O doğrultuda da gidiyoruz Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Peki güneye ineceksin. Güneyde ne yapacaksın şimdi? Ne kadar kalacaksın? Plan nedir? Bir ay gibi bir süre düşünüyorum. Antalya merkezden Konyaaltı plajının oradan. Yılbaşını orada mı geçireceksin yani? Gibi. Niyetim öyle. Ondan sonra dönüş mü var tekrardan? Tekrar evimizde Sakarya'da yaşıyorum ben bu arada. Tekrar Sakarya'ya gidiyorum. Tabii Ümit buraları çok iyi biliyor. Zaten kendisi de Sakaryalı olduğu için Geybeyli aslında değil mi? Geybey yani böyle sonuçta. O bana da işte biraz beraber geziyoruz şimdi. Bakıyoruz, paylaşıyoruz yani tecrübelerimizi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. O vaktini ayırdın, işte karavanı da gösterdin bize. Ben teşekkür ediyorum size. Tavsiyem, ben bu işe Cüneyt Bey gibi YouTuber'ları izleyerek başladım. Sizin de içinizde var ise ertelemeyin. Fikir alma babında Cüneyt Bey ve birkaç bu işi iyi yapan karavan severler var, dostlar var. Teşekkür ederim. Onları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Herkesin gönlüne göre olsun. Yani ben de arkadaşlar aynı şekilde Ümit söyledi, hani ben de ona şu şekilde bir ekleme yapayım. Ben de YouTuber'ları izleyerek başladım. Hani yabancı YouTuber'lar da var, Türk YouTuber'lar da var bunların içinde. Hakikaten bir oluyor. Daha böyle görerek öğreniyorsunuz. Bu iş size uygun mu değil mi onu anlıyorsunuz. Hakikaten tavsiye ediyorum. Özellikle YouTube vloglarına bakın. İlginizi çeken varsa izleyin. Kendi içinizdeki karavan ruhunu keşfedin diyeyim. Yani hakikaten güzel oluyor, iyi oluyor. Katılıyorum. Peki, çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Aldığımız için de. Herkese saygılar sunuyorum. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik. Kendinize iyi bakın. Evet. Şu anda Eşme sahilinde sabah. Bakın şöyle bir görüntü yakaladım. Bunu normal GoPro ile değil, Sony kameramla çekiyorum. Bakın ne kadar güzel bir görüntü. Hafif bir sis var. 3 arkadaş balık tutuyor. Arka taraf böyle görünmüyor sisten. Sazlar güneşin arkasında kaldığı için gölgeli. Böyle hoş bir manzara oluştu. Bunun da videosunu çekip size göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Burası çok güzeldi. Sapanca Gölü, Eşme sahili. Şimdi Sapanca'nın etrafında başka bir takım yerler keşfetmek için yola çıktık. Ümit arkadaşımızı takip ediyorum. Ümit bu Adapazarı, Geyve tarafından buraları biliyor. Daha önceden gelmiş. Bildiği birkaç yer var. Onunla beraber gezeceğiz. Bu gezide amacım Sapanca'nın etrafını bitirmek. Nerede ne var onu görmek. Evet. Bu maceranın da sonu Eşme sahili. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Karavanla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.